Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi ve ilişkinizle ilgili neler düşünüyor, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi ilişkinizle ilgili neler düşünüyor, bunlara bakalım. Daha sonra bu ilişkide kendisini ve sizi nasıl görüyor, bunları öğrenelim. Şimdi öncelikle ilişkinizle ilgili neler düşünüyor dediğimizde bu ilişki içerisinde çok fazla sabredilmesi gereken durumların olduğunu, şu an çok ciddi şekilde sıkışmış enerjilerin olduğunu bu ilişki içerisinde söylüyor aklınızdaki kişi. Ve sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçtiğiniz, düşmek kartıyla beraber böyle çok ciddi bocaladığınız bir sürecin içerisinde olduğunuz ve sabredilmesi gereken durumların çok çok yüksek olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. İlişkide çok ciddi şekilde yorucu bir sürecin gerçekleştiğini söylüyor bize. Bunun yanı sıra Zümrüt, Ariman ve Kalif kartıyla beraber şimdi bu ilişkinin çok değerli olduğunu, aklınızdaki kişinin bu ilişkiyle ilgili net düşüncesinin, bu ilişkinin ruhunun daha çok böyle tutku ve aşk olduğunu söylediğini söyleyebiliriz, düşündüğünü söyleyebiliriz. Şimdi Ariman kartı bize tutkulardan, gerçek aşktan, cinsel istekten bahseder. Kalif kartı da bize yüz yüze gelme isteğinden, tutkusal isteklerden bahseder. Zümrüt kartı sıkıntıların bitmesinden bahseder. Şimdi burada genel manaya baktığımızda ilişkiyle ilgili aklınızdaki kişi ne kadar çok sorun olsa da, sıkıntılı süreçten geçiyor olsanız da burada biraz sabredilirse bu sıkıntıların üzerinden çok rahatlıkla gelinebileceği. Çünkü aranızda çok ciddi bir tutku enerjisinin olduğunu ve yüz yüze geldiğinizde aslında birçok şeyi halledebilecek güçte olduğunuzu düşünen bir enerjide. Mutluluğun kartıyla hayatındaki kişiden gelen evlilik, nişan teklifi, çıkmakta olan mutluluk merdivenleri der. Yani bu ilişki içerisinde aslında devam edebilirse bu ilişki, yani sabır süreci sağlanırsa, tekrar yüz yüze gelindiğinde ya da aradaki sorunların kolaylıkla atlatılabileceği o süreç geldiği takdirde çok mutlu olabileceğinizi ve bu ilişkinin uzun soluklu olduğunu olabileceğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bu sürece kadar aslında birçok böyle sorunlarla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Negatif durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz ama artık bu kötülüklerin bitmekte olduğunu, daha çok böyle ilahi güçler tarafından korunmaya başlandığınız, yani sorunların ortadan kalkmaya başladığını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Ama bir taraftan da yani ciddi şekilde bu ilişkinin enerjisinde burada biraz tutkudan da kaynaklı olabilir. Çok hızlı böyle öfkelenen, her şeyi yakıp yıkma isteğinin de yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada daha çok böyle şey gibi, yani bir taraf mesela sıkıntılı bir süreçten geçiriyorsa hemen işte öfkeyle tam artık ben istemiyorum, bu ilişkinin içerisinde olmak istemiyorum, uğraşamam ben böyle şeylerle denilen süreçlerde olunabilir. Bunu aktarıyor olabilir bizlere. Biraz tutkudan kaynaklı böyle olduğunu düşünüyor diyebiliriz aklınızdaki kişinin. Şimdi ilişkiyle ilgili genel bakışı bu. Tutkunun ve aşkın yüksek olduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi kendisini bu ilişkide nasıl görüyor ve sizi bu ilişkide nasıl görüyor? Bunlara bakalım. İkiz alev, sessizlik kartı geldi. Şimdi öncelikle kendisiyle ilgili şu an biraz önce gelen kartlarla beraber aynı şekilde aslında tutku enerjisinin çok yüksek olduğu. İkiz alev kartıyla beni sürekli takip eden arkadaşlarım bilir. İşte ikiz alev vesaire gibi tanımlamalar yapmam. Çok kısa bir ara vermem gerekiyor. Hemen devam ediyorum. Ciddi şekilde aslında tutkuların yüksek olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yani biraz önce gelen kartlarla beraber yine aynı şekilde tutkuların çok yüksek olduğunu, enerjinin çok yüksek olduğunu söylüyor bize. Sadece şu an enerjisini daha çok böyle susmayı tercih eden biri olarak geliyor. Yani evet, ara sıkıntılar var, sorunlar var ve ben susmayı tercih ediyorum. Çünkü şu an güvenli olan alan susmak olarak görüyor diyebiliriz aklınızdaki kişi. Şimdi yapı olarak baktığımızda da şu an enerjisinde aslında aklınızdaki kişi çok böyle zeki, kurnaz enerjilerde biri olabilir. Birazcık böyle maddiyatla ilgili bazı
beklentileri yüksek biri olabilir. Yani onun için işte parasal durumlar, kariyer, statü, bu tür durumların onun için ciddi şekilde önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara dikkat eden biri olabilir aklınızdaki kişi. Şimdi bu ilişki içerisinde aslında biraz saplantılı bir enerjinin içerisinde olduğunu söylüyor bize. Şimdi duygusal, böyle geleneksel yapıya daha yatkın, biraz saplantılı bir enerji oluşturabiliyor sevdiği kişiyle ilişkisinde. Yani burada birazcık aslında normal potansiyel olarak daha çok böyle aldatma potansiyeli yüksek karakterde biridir ama gerçekten sevdiğinde sadık olan bir enerji ortaya çıkarır. Ama burada yani en net söyleyebileceğimiz şeylerden biri birazcık böyle kurnaz enerjilerin çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani burada evet, ilişkide tutku önemli, aşk önemli vesaire vesaire önemli ama benim için başka konular da önemli de diye bir durumun içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Ne demek bu? Yani statü de önemli, para da önemli. Her şeyi böyle halletmem gerekiyor. Ondan sonra istediklerime ulaşabilirim dediği bir sürecin içerisinde böyle bir karakteri var da diyebiliriz. Devletle ilgili bazı durumlar olabilir bu ilişkiyi etkileyen ya da beklediği bir tutar olabilir, para olabilir. Yani ilişkinin biraz önce dediğim gibi aslında paraya önem veren ya da böyle dünyevi şeylere önem veren biri ise bir ilişkinin daha doğru gidebilmesi adına maddiyatın çok önemli olduğunu düşünüyor olabilir. O yüzden de bir beklenti içerisinde olabilir. Yani her şeyi tamamlama isteğinde olabilir. Şimdi burada bu ilişki içerisinde aslında böyle biraz öfkeli tarafta aklınızdaki kişi geliyor. Yani birazcık böyle e, intikam almak ya da işte bir şeyler öğrendiğinde kendi hoşuna gitmeyen bir şeyler olduğunda karşı taraftan bunun hıncını almak gibi bir duygu içerisinde olabilir. Yani burada sanki çok fazla tutkulu, istekli, arzulu biri var ama bu birazcık da e, nasıl söyleyeyim, öfke olarak da yansıyor yani, ya da daha böyle sevecen gibi değil de biraz daha böyle yorucu bir enerji olarak yansıyor diyebiliriz. Şimdi sizi nasıl görüyor dediğimizde, şimdi sizi genel manada yani birazcık sorunları büyüten biri olarak görüyor olabilir. Yani küçücük bir sorunu bile kocaman bir sorun haline getiriyorsun. İşte ben senin için nankörlük geldi geldi. Ben senin için birçok şeyi göze aldım ama sen hiçbir şeyi görmüyorsun dedi. Ondan bazı şeyleri gizlediğinizi düşünüyor olabilir. E, Geçmişe çok fazla takılı kaldığınızı, serbest bırakamadığınızı, ayrılıkla ilgili böyle hemen böyle ayrılma enerjilerine ilişkiyi sizin getirdiğinizi düşünüyor olabilir. Birazcık böyle sanki öfkeyle aldığınız kararlar ya da söylediğiniz şeyler onda siz böyle bir şey söylemeseniz bile bu etkiyi yaratıyor olabilir. Yani işte ayrılmak için sebep arıyor gibi. Sizin aslında bu evlilik bu ilişki içerisinde evlilikle ilgili düşüncelerinizin olduğunu ama bir taraftan da böyle korkularınızın olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişi. Çok fazla sorun yaratan bir tarafınızın olduğunu net söylüyor diyebilirim. Sizi birazcık kıskanç görüyor. Kıskanma enerjinizin yüksek olduğunu söylüyor ama daha çok burada şunu söyleyebilirim. Dastlar da geldiği için ona, yani onu eşi gibi gördüğünüz, yani bu enerjilerde olduğunuz, çok güçlü bir karakterinizin olduğunu ama evlilikle ilgili de çok ciddi isteğinizin ve arzunuzun olduğunu söylüyor. Şimdi genel olarak kendisiyle ve sizinle ilgili düşünceleri bu şekilde. Şimdi ilişkiyle ilgili neler düşünüyor buna bakalım. İlişkinin geçmişi, şu an ve yakın geleceğiyle ilgili düşünceleri neler aklınızdaki kişinin, daha sonrasında size neler söylemek istiyor. Bunlara bakalım. İlişkiyle ilgili düşüncelerine bakalım. Tılsım kraliçesi, tılsım dörtlüsü, kılıç üçlüsü. Şimdi bu ilişkinin başında aslında tılsım kraliçesiyle beraber çok güvenilir, sağlam bir adım attığınızı, iki tarafında ilişkiye güveninin olduğunu ve burada çok güzel enerjilerin ilk etapta ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu ilişki başlarken güvenle başlamış ama daha sonraki aşamalarda özellikle şu an enerjisinde kaybetme korkusunun çok yüksek olduğu ve kıskançlığın çok yüksek olduğu bir sürecin içerisinden geçtiğinizi söylüyor aklınızdaki kişi. Yani burada çok ciddi şekilde şimdi taraflardan biri kıskançlık çok fazla yapıyor olabilir. Ki bazılarınız için
kıskançlık yapmak için sebepler olabilir, görünen sebepler olabilir ama bazılarınız için sanki görünmeyen sebeplerle yani olmayan şeylerden bile kıskançlık ve baskının çok fazla olduğu bir ilişkinin olduğunu söyleyebilirim. Böyle hissediyor aklınızdaki kişi. Yani diyor ki bu ilişkide çok fazla baskı hissediyorum, çok fazla kıskançlık ve yorucu enerjiler var. Şimdi burada biraz öfkenin iki tarafta da sanki öfke enerjisi var. Yani şöyle olabilir, siz normalde çok sakin biri olabilirsiniz ama işte bazı korkularınız tetiklendiğinde öfkeniz çok artıyor olabilir ve normalde işte diyelim ki kızılacak bir sürü şey yaşıyorsunuz. İşte görmezden geliyorsunuz, alttan alıyorsunuz, tepki vermiyorsunuz ama dayanamayacak noktada da bu sefer öfkeyle çok büyük tepkiler veriyor olabilirsiniz belki küçük gibi görünen olaylarda. Ama diğer tarafta yani aklınızdaki kişi de en ufacık şeyde öfkesini gösteren biri olabilir. Bu şekilde biraz öfkeyle dönen bir ilişki gibi görünüyor. Kılıç üçlüsüyle beraber yakın gelecekte birazcık daha aşk acısı çekileceği bir sürecin olduğunu düşünüyor diyebilirim. Burada birbirinize söylenen kelimeler barışmaya da daha böyle yüksek güzel enerjiler oluşsa bile söylenen kelimeler, yapılan davranışların etkisinin bir süre daha devam edeceğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Şimdi duyguları neler? Neler söylemek ister bize? Öncelikle buna bakalım. Kafa karışıklığı, kuşku şüphe, doğru kararlar. Şimdi kafası çok ciddi şekilde karışık bir sürecin içerisinde. Ne yapacağını çok da bilemediğini söyleyen bir enerjide. Adımlar atmak istiyor ama doğru kararlar üzerinden adım atmak isteyen bir enerjisi var aklınızdaki kişinin. Yani ne yapacağını bilemeyen, birazcık böyle şüphe ve kuşku. Şimdi kıskançlık dedik ama iki tarafta da kıskançlık var diyebiliriz. Burada acaba başka bir yöne geçti mi, başka biriyle hayatına birini aldı mı gibi düşüncelerinde yüksek olduğu bir süreçten geçiyor diyebiliriz. Adım atmak istiyor ama doğru kararlar alarak adım atmak istediğini söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Ama burada bazı söylediği yalanlar ya da bazı ortaya çıkan şeyler ya da çıkmasından korktuğu şeylerden dolayı eyleme geçemeyen bir enerji ortaya çıkarıyor. Daha çok basiretsiz bir enerji oluşturuyor. Bu yüzden burada iletişim kurma isteği çok yüksek olsa da nasıl yapacağını çok da bilemiyor. Kafası karışık, eyleme geçemiyor. Daha çok böyle kaçma eğiliminde olan bir aklınızdaki kişi var. Çünkü burada ne yapacağını çok da bilemiyor. Beklentileri çok karşılayabileceğini düşünemeyen bir durumun içerisinde. Burada kayıpla ilgili yani söylediği bir yalandan dolayı bir ayrılık olmuş olabilir. Veremediği güvenden kaynaklı sorunlar yaşanmış olabilir. Burada çok ciddi bir kuşkusu da var. Yani acaba işte siz kıskanç biri bile olsanız karşınızdaki kişide de güven problemi var. Yani bana yalan söyledi mi, arkamdan bir şey çevirdi mi, hayatına bir aldı mı dedi bir sürecin içerisinde de diyebiliriz. Kafa karışıklığı da buradan geliyor aslında. Doğru kararlar almak istiyor. İletişimi kurmak istese de, eyleme geçmek istese de bunu çok fazla gerçekleştiremiyor. O yüzden uzaktan takip etme. Yani ben işte sesim çıkmıyor olabilir ama ben sana bakıyorum, ben seni görüyorum, ben seni takip ediyorum dedi enerjilerde. Eyleme geçmektense şu an daha çok gözlemleme durumunda diyebiliriz. Duygularına bakalım. Düşmanlık, bilgi. Yani aranızda çok fazla böyle negatif cümleler geçmiş olabilir. Birbirinizi kırıcı çok fazla şey söylemiş olabilirsiniz. Burada yapılan yanlışların çok net farkına varıldığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz aklınızdaki kişi için. Yani geçmişte yaptığı şeyler, düşmanca tavırlar olabilir, yanlışlıklar olabilir, işte kırıcı sözler olabilir. Bunlardan çok ciddi şekilde pişmanlık duyduğu bir sürecin içerisinde aslında. Ciddi bir özlem içerisinde. Kıskançlık, kaybetme korkusu çok yüksek. Burada aslında burada eyleme geçmek istiyor, özlemini gidermek istiyor ama yanlış yapmak istemeyen bir enerjide de bulunuyor. O yüzden böyle kendi üzerine harekete geçmemeliyim, eyleme geçmemeliyim tarzı bir baskı uyguluyor diyebiliriz. Birçok şeyin farkında ve duygularının da çok net farkında aslında. Şimdi size bu gece neler söylemek isterdi bunlara bakalım. Bu aralar çok işim var, kendime bile ayıracak vaktim yok dedi. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım dedi.
Seni çok özlüyorum dedi. Özlem enerjisi yüksek geliyor. Benim hayalim sensin dedi. Sana gelmeyi çok düşündüm dedi. Bir kart daha alalım. Şu an bir ilişkiye hazır değilim dedi. Yani burada özellikle maddiyatla ilgili bazı şeyler olduğunu bilen arkadaşlarım. Bu kişi her şeyi dört dörtlük yaptıktan sonra harekete geçme isteği içerisinde olan biri olabilir. Bu yüzden de kendini ciddi şekilde zorluyor olabilir. Birbirimizden ne kadar uzaklaşsak da ruhlarımız her zaman bağlı olacak dedi. Hep oraya aitmişsin gibi kalbime girdin, duvarlarımı yıktın ve ruhumu ateşe verdin dedi. Sonsuza kadar birlikte olmak için yaratıldığımızı biliyorum. Beni kaybedemezsin. Sonsuza dek seninim dedi. İki insanın birbirine ihtiyacı olduğunu anlaması için bazen ayrılmaları gerekir. Ayrılık benim için son derece acı verici ama iyileşmek için çok önemli dedi. Ellerimin nasıl olduğunu bilmeden çok önce ruhuma dokundun dedi. Yani şu an aslında ne kadar özlese de, eyleme geçmek istese de korkan bir enerjisi var. Ama tutku yüksek diyebiliriz. Bu gecenin mesajını da alalım. Aldatma dedi. Aldatan kendini aldatır. Aldatma da bir yaşam dersidir. Bu olayı, yaşamını neden çektin bunu bul. Korkularına yüzleş. Gerçek seni ortaya koy. Aldatma varsa sevgi yoktur. Gerçek olmayan bir şeyi sürdürme dedi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.